İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat'la huzurlarınızdayız. Kendisi hala Kıbrıs'ta ve orada ünlülerle çaylamaya, görüşmeye, ünlülerle eğlenmeye devam ediyor. İpek, ne zaman döneceksin? Dönmeyecek misin İstanbul'a? Yo, dönmez olur muyum? Ayın 12'sinde önemli bir durumum var. Bu arada herkese selamlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hep söylüyorum biliyorsunuz 2026 senesi size huzur, şans, mutluluk, bereket getirsin inşallah. Ama şimdilik buradayım. Önemli bir işim var. Ayın 12'sinde bir mahkemem var. Ondan sonra geliyorum. 12'sinden sonra Allah'ın izniyle oradayım. İnşallah canım. Biraz daha biriktir. Ünlülerle dedikodular, haberler Bir bizi ünlüler gitti ama aldatıyorsun. dedikodu yok. Ne dedikodusu? Sansasyonel haberler var. Ben de Çarpıcı, anlayamadım neyin nesi. çarpıcı. Sende her zaman çarpıcı konular olur. Teşekkürler. Çok mersi. Sağ olun. Evet, Dilek Şenyurt moderatörümüz, arkadaşlarımız ve Dilek Şenyurt burada. Hepsine selamlar. Caner özel üyem, Dilek Şenyurt Teşekkürler Ümran. Sağ olun. özel üyem, Dilek Şenyurt, Caner özel üyem ve Ümran Keleş'le Caner Tuzcu aynı zamanda moderatörlerimiz ve değerli arkadaşlar Türkiye'den ve yurt dışından bize katılan arkadaşlar. Hepinize tekrar merhaba. Bugün gündemimiz biraz yoğun. Şimdi Hola, hola Emigül, hola. yayına girerken İpekçim seninle paylaşamadım ama e, Ö son dakika gelişmesi, Son e, dakika gelişmesi. Neymiş o? Çok son merak ettim. son dakika oyuncular Melisa Döngel ve Ezgi Eyüboğlu'nda uyuşturucu testi pozitif çıktı arkadaşlar. İnanılmaz bir olay. Şaşırdım. Evet, Melisa Ezgi Döngel ve Mola. O da böyle bir Ezgi şey yok. Eyüboğlu, Ezgi Eyüboğlu, Melisa Tamam, öbürü Döngel, de bunlar da ve İrem Sak negatif çıktı. İrem Sak, sevilen oyuncu İrem Sak da Bilal örnek abicim vermiş. bunlar kaç günde çıkıyor bu raporlar biliyor musunuz? Vallahi bir hafta içinde her şey ortaya çıkıyor. Eee, Anladım. Ben bu işin Güllü'den hep söylüyorum size. Güllü cinayetinden sonra ortaya çıktığına %1.000.000 eminim. Çünkü o olaydan sonra narkotik bence düğmeye bastı ve artık herkesi alıyorlar. Teknik takipten alıyorlar, araştırıyorlar ve aynı zamanda gene bu işte satıcıları konuşturuyorlar ve böylelikle bazılarının başı yanıyor. Bazıları da gerçekten içiciyse zaten pozitif çıkarak e, aslında hayatlarını mahvediyorlar. Yanlış. Maalesef. Bu arada Şeyma Subaşı yurt dışından Türkiye'ye gelmişti ve gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Savcılığa Evet. ifade vermişti. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yasaklı maddeyi kullandığını kabul etti Şeyma Subaşı. Savcıya Evet. verdiği ifadede test sonucu da daha çıkmadı. Şeyma Subaşı'nın, onu da söyleyeyim. Biraz yükseltir misin başını? Benim başıma biraz Bir dakika, bir saniye. arada biraz Yükseltiyorum, bir dakika. fark oldu. Daha da Şöyle, aşağı şöyle olur mu acaba? Böyle aşağı. olur mu? Hayır, bana yakın gel, bana yakın. Şu O zaman boşluğu. aşağı indir diyeceksin. Evet, evet, Şöyle tamam. yap diyeceğim. Evet, evet, Tamam, böyle iyi evet, mi? Tamam, okeydir. Hadi evet, evet, bakalım. evet. Bu arada, İpek Canbulat'tan rica ettim, arkadaşlar. Mert ve Afra ile ilgili yeni bakım yaptı. Biraz sonra o konuyu konuşacağız. Mert Ramazan Demir'i çok seviyorsunuz ve çok soru geliyor. Afra Saraçoğlu ile ilgili de öyle. Gerçi Abi dizisiyle ilgili de baktı ama söylemek istemiyor. Ben de söyleme dedim. Madem istemiyorsun, istemediği şeyleri İpek Canbulat'a söyletmem. Söylemek istemediklerini söylemesin. Ama size söylemek istediği bazı ilginç gelişmeler var. Onları da konuşacağız. Arkadaşlar, 97 yaşındaki duayen tiyatrocu Haldun Dormen'e çok geçmiş olsun. Şu anda Evet, çok yoğun geçmiş olsun. Okudum. yoğun bakımda Haldun Dormen, 72 yıldır sahnelerde ve sahne gerisinde oyun yazarı, oyuncu, yönetmen, müzikaller sahneye koydu. Mesela Lüküs Hayat 30 yıl aralıksız kapalı gişe oynadı. Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Saz'ın Bülbülleri müzikalleri ve sayısız tiyatro oyunu, sinema filmleri var oynadığı, diziler var. Allah sağlık versin duayen ustaya. Seni son zamanlarda şaşırtan bir olay oldu mu? Ünlüler dünyasında ya da Kıbrıs Olmaz mı? ya Olmaz mı? Tabii ya ki da oldu. ya Şaşırtan da en büyük olaylardan bir tanesi bu ünlüler dünyasında
hepimizin de bildiği gibi çok önemli, menajerler, çok önemli oyuncular, çok önemli, ne bileyim, işte, spikerler. Bu operasyon yaklaşık bir 20 gün oldu, 20 günden beri devam etmekte ve ucu, bucağı bitmekte bilmiyor. Yani hâlâ daha devam eden ve ben şaşırıyorum yani, gerçekten şaşırıyorum. Bu kadar, sevilen, bu kadar göz önünde olan, bu kadar magazinsel boyutu yüksek olan insanların, eee, acaba diyorum ki şunu merak ediyorum Evet, Bilal abi, acaba evet. bu bir kumpas mı diyorum, acaba gerçek mi diyorum? Eğer bunu soruyorsan en Gerçek. son biliyorsun alınan menajerlerden bir tanesi Haluk Şentürk. Eğer onu sormak istiyorsan. Evet, Haluk'a da üzüldüm. Haluk gerçekten işini professional yapan bir adam ve gerçekten aslında Türkiye'deki en büyük menajerlerden biri. Diğerlerine haksızlık ediyorsun demeyin. Haluk'un çalıştığı insanlar, starlar, Haluk'un çalıştığı insanlar önemli insanlar ama Haluk, neden acaba merak ediyorum. Niçin, yok? 3 gündür. Şimdi burada da bir kafamda bir soru işareti. Neden jandarmada emniyette? gözaltında, jandarmada Ama gözaltında. gözaltında da şimdi bak şimdi İrem Derici de gitti, gittiği gün çıktı. İfadeyi verdi, testini Ama yaptırdı, çıktı. Haluk'un pek çok sanatçısı var ya, çevresinde bir sürü olaylar, bir sürü, ihbarlar geldi demek ki. Hepsini tek tek soruyorlar. Yani bu Haluk'un, Acaba diyorum ki Haluk bir menajer. Acaba bu sanat camiasından bildiği birileri varsa konuşturmak için mi? Çünkü bu da benim gayenin fikriydi aslında. Çünkü o da menajer olduğu için Kıbrıs'ta da tanınmış bir menajerdir Gaye. Dolayısıyla o bana dedi. Yani İpek, yani ben böyle bir şeye şaşırdım ve şok oldum. Ben inanamıyorum. Buna dedi imzamı atarım. Kimse inanmıyor. Ama biz bilmiyoruz yani işte göreceğiz. Yani şu anda ifadesi alınıyor hala daha ki çıkartmadılar Haluk'u. Ama Haluk Şentürk, bilmeyenler için söyleyelim arkadaşlar. Yurt dışından bizi izleyen sevgili, takipçilerimiz de bilmeyebilir. Türkiye'nin en ünlü şarkıcıları Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi, Bülent Ersoy, başka bir sürü Yıldız Tilbe, daha bir sürü isim, ünlü isim. Onların hepsinin menajerliğini yapan, yıllardır bu piyasanın içinde olan, çok çalışkan, ve pek çok da, bugüne kadar başarıya imza atmış bir isim Haluk Şentürk. Uyuşturucuyla anılması tabii ki herkesi şoke etti. Şimdi onun sonucunu bekliyoruz ama sadece Haluk Şentürk değil tabii. Başka, pek çok isim de gözaltına alındı. Mesela, eee, Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı olarak tanıdık biz onu. Bütün Türkiye ilk önce öyle tanıdı. Timur Savcı. evet, Taç evet. testinde kokain pozitif çıktı ve sadece Muhteşem Yüzyıl değil arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim. Eşref Rüya dizisi şu anda ekranlarda oynayan yine yapımcısı o. Teşkilat dizisi ekranlarda oynayan yapımcısı o. Şahmaran, Maraşlı, Şeref Sözü, Bir Zamanlar Çukurova, Küçük Sırlar, Kavak Yelleri ve daha onlarca dizinin, sinema filminin yapımcısı Timur Savcı ve onu, yakan da o meşhur senin sevdiğin bir spiker Ela Rümeysa. Seviyorsun değil mi Ela Rümeysa'yı? Senin ya Bilal abi Allah aşkına yani sırf böyle Tartını inadına söylüyorsun Hayır, bunu seviyor estağfurullah. musun diye. Ela Rümeysa'yı tabii ki seviyordum. Evet, Yayınlarına ben sürekli beni biliyorum, çıkartırdı. biliyorum, Skype'den TV100 Habertürk'e bağlattırırdı beni, yorum yapardım. Ama biliyorum. ben Ela Rümeysa'nın bu durumlarını bilmiyordum. Bakın kimse kimsenin bilmez. Bunlar insanların özelleri. Sonradan deşifre olduğunda biz insanlar, arkadaşlar olarak tabii ki irite oluyoruz bu durumlardan. Bunlar topluma iyi mesaj veren, bunlar topluma, örnek şeyler değil. Bakın gençler Değil. yeni bir nesil gelişiyor. Bu nesil için de olumlu bir şey değil. Kötü bir şey yani. O yüzden bunun artık müdafaa edilecek bir tarafı yok. Ela'yı severdim tabii ki ama bu olayı görünce, ben biraz açıkçası, irite oldum bu olaydan. Ela'yla bir tanışıklığın olduğunu bana hiçbir zaman söylemedin ama ben, bir araştırmacı, gazeteci olarak ya dedim ben Ela'dan bahsettiğim zaman, benim arkadaşımın, gözleri parlıyor. Neden acaba dedim. Böyle bir geriye doğru bir araştırma yaptım. Ela'yla seninle bir arkadaşlık. Evet, bu yayınlarına katıldığını öğrendim. Olabilir ama sen nereden bileceksin ki onun böyle bir kötü alışkanlığı Ama olduğunu? biz kimsenin özel Bilemezsin, hayatını bilemeyiz. Biz kimsenin cinsel hayatını bilemeyiz. Biz kimsenin bilemeyiz. bunları kullanıp kullanmadığını bilemeyiz.
Bilemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aynı Bilemeyiz. frekansta, aynı doğrultuda olmadığımız için olabilir. Ben Bilemeyiz. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ela İstanbul'dan program yapıyordu. Dolayısıyla yayınlarına beni çağırdığı zaman ben de elimden geldiği kadar genelde bana siyasi astroloji sorardı. Ya da, Siyasi astroloji. futbollarla ilgili ya da ne bileyim, işte, onların yayınında TV100'de çok futbol vardı. O Murat Özarı'nın programı vs. Futbolla ilgili yorum yaptırırdı Ya Ela. Ama ben yayından sonra şaşırdım. yayından sonra görüşelim, bir kahve içmeye gidelim filan dedi mi sana hiç? Hayır, Kıbrıs'a geleceğim dedi. Ondan Aman, sonra, işte, aman! Geldi mi Kıbrıs'a? ben görüşmedim. Hani Ben iyi, görüşmedim. iyi etti. Seni almış Görüşmedim orada. yani. Ben biliyorsun yoğun bir kadınım. Yani mümkün değil. Evet. Hakikaten çok yoğunum. Hem ev işleri Allah. hem işi yani özel benim işlerim, kendi mesleki hayatım. O dönemde benim, bir de küçük çocuğum var. Evet. Dolayısıyla yoğun birisiyim. O yüzden dolayı benim vaktim olmadı açıkçası onunla görüşmeye. Yoğun birisiyim dedin de yine bana senin, ben sanki ezbere bilecekmişim gibi soruyorlar. Lütfen adresini söyler misin bir daha Allah Tabii aşkına? ki Nereden söylerim. ulaşırlar? Instagram adresim İpek. Banucuğum çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ümran ve Caner sana da çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum buradan. Ya hemen yorumunu yapacağım Mert'le ilgili, Afra'yla ilgili. Ama onun haricinde evet bana ulaşmak zor değil. Yani hep söylüyorum. Beni Lütfen. soruyorlarsa Instagram'dan İpek Soruyorlar. Altro Astro ya da İpek Ünlü Koç yazabilirsiniz. Yahut da Alt tire Instagram'dan değil Facebook'tan da İpek ipi alt tire astro. Astro yani Tamam. astroloji. Ve aynı Ezberliyorum zamanda bunu. Evet. gene İpek Ünlü Koç yazabilirsiniz. İpek Can Bulat yazabilirsiniz. Yani soyadları biraz fazla kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani Eee bu şeyden tabii bu, yolda hayat yolunda yürürken karşına çıkan ve senin gönlünü çelen erkeklerin biraz fazla olmasından soyadları fazla. Değil mi? Kibarca, ne Öyle kadar mi kibar, diyorsun? değil mi? E, Ne kadar olabilir. kibar. Yok canım, Ya, çok fazla evlilik yapmadım. 2 tane yaptım yani. Olması gerekenin maksimumunu yaptım. Hani 3 3. evlilik olmuş olsaydı belki söylediğin doğru olabilirdi ama 2 tane evlilik yaptım. 3 tane soyadı niye kullanıyorsun? Ha, bir tanesi kızlık soyadı. Bir tanesi kızlık soyadım babamdan. Tamam. Ümrancığım, yazar mısın? Çok teşekkür ediyorum. Tam yazmışsın, doğru. İpek Ünlü Koç'ta yazabilirsin. Caner, çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi sosyal medya üzerinden de bana şimdi YouTube'da ben yayın yapmıyorum normalde. Sizinle yapıyorum. Sizin misafiriniz olarak, partneriniz olarak yapıyorum burada ama Bilal abi bana buradan yazıyorlar mesaj. Ben sadece sizin yayınınızın mesajlarını görebiliyorum. Onun haricinde özelden yazarlarsa Instagram'dan bana ulaşabilirler. Da tamam. İpek Altı Astro ya da İpek Ünlü Koç yazarsanız ulaşabilirsiniz Facebook'tan ya da Instagram'dan. O zaman size yardımcı olabilirim. Hani diyorsunuz ya doğum haritası. Tamam, Evet. okay. Yıldızname diyorsunuz. Hani neden Afra ile Mert'e yapıyorsunuz İpek Hanım? Biz de bireysel sizden destek almak istiyoruz, seans almak istiyoruz diyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Ben de oradan size yardımcı olabilirim. Evet dostlar, eğer yayını beğeniyorsanız lütfen beğen yapın. Abone Evet, olmadan beğen izleyen yapın yayını lütfen alttan. arkadaşlar da abone olurlarsa mutlu oluruz arkadaşlar ve yorumlarınızla bize katkıda bulunun lütfen. Bu işin bir bebek oteli. Bebek oteline gidip de Pardon özür diliyorum. İbrahim MC sonu bloklarsanız sevinirim. Biz bak hemen erken davranıyorlar. Söyler söylemez yapıyorlar. Gerçekten moderatörlerin 10 numara yani Bilal 10 abi. numaradır. İkisi de 10 numaradır arkadaşlarımın. Caner Yum böyle. Yum susar mısın? Evet. Yum Eee, Yum, Yum Yum biliyorsun benim manevi kızım. Yum Yum evet. gel kızım buraya. Bebek Oteli'ne gidip de İstanbul'da Bebek semtinde, Boğaz kenarında, terasında Gel kahve kızım gel. içmenin kahve içmenin, keyfine doyum olmaz, tadına doyum olmaz. Ben çok severim yolum düştüğü Ne zaman. söyleyeceğini biliyorum. Bebek Otel'in sahibini de uyuşturucudan gözaltına almışlar. Onu söyleyeceksiniz herhalde. Ben ona da şaşırdım. Evet ama Buna o da yani diyorum ya Türkiye genelinde büyük bir operasyon var. Büyük o bir operasyon. Bebek Oteli meğer neymiş? Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmeciliğini yapan Arif Altunbulak, isimleri savcılık dosyasında Bebek Oteli'nin maalesef, çeşitli partilerde kullanıldığı ve o partilere gelen kişilerin cep telefonlarının girişte alıkonulduğu, içeride de sosyal medya paylaşımı yapmanın, tamamen yasak olduğu, içeride konuşulanları dışarıya çıktıktan sonra herhangi bir şekilde anlatmanın da yasak olduğu, eğer böyle bir şey tespit edilirse bir daha Bebek Oteli'ne
ve bu işletmecinin sahibi olduğu diğer, hem Bodrum'da hem Evet. İstanbul'da diğer kulüplere, diğer tesislere girilemeyeceği, yasak konulduğu gibi ve oraya gelen, o partilere katılan kadınlardan mesela otelde, içki mi açtırdılar ya da, otelde bir odada mı kaldılar? Hiçbir surette para, ücret Yo, alınmadı yo, gelen bilerek mi yapıyorsun kadınlardan. bunları? Otele bu Evet. partilere katılan kadınlardan hiçbir şekilde, ücret alınmadığı, söyleniyor ve oraya kadın getiren, o partilere A! kadın Bir de o da getiren mı var Bilal kişilerden de abi? Bunu duymadım bak, şimdi duyuyorum. evet, Bebek otele kadın getiren aracı var. kadın getiren kişilerden de, yani davetli olarak da gelebilir ya da, işte, görevli olarak, anlaşmalı olarak gelebilir. Onlardan da hiçbir şekilde otelde konaklarlarsa ücret alınmadığı şeklinde bilgiler. Yani Bebek Oteli müşterilere otel olarak hizmet etmekten çok bu partilerin, bu kirli partilerin, maalesef Yeri olmuş, yeri evet, olmuş, yeri mekânı olmuş. olmuş yani. Maalesef bu işler o kadar, gelişmiş, o kadar ilerlemiş ki, Ben insanlar bunca zamanımda bir sürü operasyon gördüm, narkotik operasyon ama genelde mankenler ve ESC'lerle alakalı gördüm. Ama hiçbir zaman iş adamlarının, yani önemli insanların, spikerlerin, yok federasyon başkanlarının vesaire ben modacılar, ilk defa bu operasyon bence Türkiye'de düzenlenen en büyük operasyon. En büyük. tabii modacılar da var. Modacı, mesela modeller var, şarkıcılar var, işletmeciler var. Bir sürü isimler var. Güzellik merkezi sahipleri, estetisyenler, işte, Var, var. fenomenler, oyuncular, yani bir Hoş sürü geldiniz Ayla Hanım. bir sürü isim var. Ünlüler dünyasından bu uyuşturucu, operasyonunda gözaltına alınan ve isimleri medyaya servis edilen, açıklanan, kimisi, içici olarak, kimisi de, yer gösterip, işte, içmeyi kolaylaştırmak, uyuşturucu kullanmayı kolaylaştırmak suçlarından, eee, dosyaya giren isimler bunlar, ve, ancak ben şunu bekliyorum, geçenlerde de söyledim, bilmiyorum katılacak mısın bana? Bu kullananların yakalanması güzel bir şey de tamam, inşallah bıraktırılır, onlar temizlerler vücutlarını, kurtulurlar İnşallah, inşallah. inşallah. Ama baronlar da yakalansın. Yani bu uyuşturucuları Türkiye'ye getiren elebaşları, Türkiye'de Ama bunları zaten bir dağıtan saniye, şimdi sizce bu kadar insanı neden içeride tutuyorlar? Aslında bunlara ulaşmak için. Önce satıcıları buluyorlar, onları konuşturuyorlar. Önce aslında kullanıcıları ifşa eden o torbacılar. Torbacılardan sonra ne oluyor? Devreye, bunları satan insanlar giriyor. Bir sürü torbacı var, bir tane de yok ama bir o tane vardı. torbacılar. Hatırlar mısınız Tercan Yaşar? Evet, İnkâr etti. "Ben böyle bir şey yapmadım, ben böyle bir şeyin içerisinde değilim. Beni, işte, yaktılar, ben bu kesinlikle iftira bu." Neler neler söyledi. Ben de evet. bunu duydum. Yani ben bunu magazinden de duydum, sosyal medyada da duydum. "Neden ben böyle bir şey yapmadım da bana iftira atıldı?" dedi. O da ayrı bir muamma. Onu da ayrıca düşündüm. Evet, o torbacılar gariban aslında. Yani torbacılar, İşte asıl baronlara 3'e ulaştırmak 5'e için tabii, 3'e 5'e o işi torbacıları yapıyorlar. buluyorlar, torbacıları konuşturuyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Asıl elebaşlarını yakalamak, onları ifşa etmek, onları hapislerde süründürmek lazım. Peki bu Bilal konu. abicim onları zaten devlet biliyordur. Anlatabiliyor muyum? Tam emin olmak için onları konuşturuyor. Ellerinde delil olsun diye. Evet, Delilsiz şimdi zaten ben sizin kleptoman olduğunuzu biliyorum ama delil yok elimde. Mesela örnek veriyorum. Çok yakın bir arkadaşım mesela kleptoman. Ama ben bu insanın benden bir şey aldığını, çaldığını bildiğim halde ama elimde delil yok. Bunu benim sergilemem lazım. Bunu delillerle ispat etmem gerekiyor. o bir O hastalık, yüzden dolayı yazık. Allah tabii. şifa versin, yazık Bunu yani. ulaşırlar, ulaşırlar. Hiç merak etmeyin, Evet, ulaşırlar. inşallah, inşallah. Bu konu aslında çok geniş bir konu. Daha da konuşmak lazım ama, elimizde çok ilginç haberler var. Hepsini birden konuşmak istiyoruz ve senin en son çalışmanı da konuşmak istiyoruz ama daha erken Tamam, onu konuşmak için. tamam. Neydi o? Yayına yeni gelenler için hatırlatalım. Şu anda bizi, dünyanın her yerinden izliyorlar. Teşekkür ederiz. Merkür Retrosu Afra ve Mert'i etkileyecek mi? Afra ve Mert'in, yıldız, durumuna baktı. Ona Sevgili zaten İpek. biliyorsunuz hemen hemen her yayında konuşuyorum, her yayında Evet. açıklıyorum. Bunları tabii O ki, şimdi değil, şöyle en son şimdi bana değil, ay, şimdi değil.
Biraz sonra Ama bir şey konuşalım. söyleyeceğim, onlarla Buyur. alakalı yorum yapmayacağım. Şimdi Evet, en son beni taşladı senin izleyicilerin, takipçilerin. "Vay efendim, niye dediler, hep dediler Afra'yı koruyorsun? Neden Mert'le ilgili yorum yapmıyorsunuz İpek Hanım?" Ya evet. onunla da yapıyorum. Ben onların ikisini de çok seviyorum. Siz ne sanıyorsunuz? Sadece zannediyor musunuz ki sırf Afra'yı müdafaa ediyorum da ya da Afra ile ilgili sırf bir şey anlatıyorum, yani yorum yapıyorum. İkisini birbirine yakıştırdığım için ben ikisini de paralel şekilde mutlu olmalarını ve aynı anda hedeflerine ulaşmaları için zaten yorum yapıyorum. Hiçbir zaman ben Afra'yı müdafaa ederken siz duydunuz mu benim Mert'i yerle bir ettiğimi? Mümkün değil. Kovaları Yapmazsın sen. sevmediğim halde, yani kova Yapmazsın. erkeğini sevmediğim halde, bakın kadınını değil, kova erkeğini sevmediğim halde yine ben Mert'i müdafaa ederim. Sevdiğimden değil, dünyayı ayakta tutan en önemli sembolize, en önemli güç zaten enerji. Enerjilerle ayaktalar onlar. Mert de öyle keza. Dinliyorum, buyurun. Evet, Söz estağfurullah. sizde. Dün Burak Yörük'le ilgili burada bir, konu konuştuk. Eee, Hakan Gence'ye, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye röportaj vermiş. Bu, taşacak bu denizdeki 1,90 metre boyundaki sarışın, yakışıklı çocuk, ve kendisinin 2 yıldır nişanlı olduğunu, evlilik teklif ettiğini, nişanlısı ünlü müzisyen, sevilen müzisyen Tuana Yılmaz'a ve evlilik için beklediklerini, uygun zamanı beklediklerini söylemiştim. Bunlar 6 yıl flört Merhaba Recep Bey, hoş geldiniz. 5 Evet, senedir 5 senedir birlikteler ve 2 yıldır da nişanlılar. Şimdi, bir aşkla ilgili düşüncelerini filan dün konuştuk, kendi söylediklerini. Ben burada sana ayırdığım röportajından bir bölüm var. Seninle konuşmak istediğim. Şimdi evet nedir bu? şimdi onu bulacağım ve seninle konuşacağım. Ben hiçbir şeyi kaybetmem. Bulurum, bulurum. Ben İkizler Burcu'yum ama sen İkizler Burcu'sun diyor gazeteci Hakan Gence. İkizler Burcu'sun, yükselenin Aslan. Ne kadar burcunun özelliklerini taşıyorsun diye soruyor. Biz seninle bu çocuğu konuşmuştuk. Burak Yörük'ü ben sana ikizler burcu. Biliyorum, evet, hatırladım. Bu çocuk ikizler gel git hani bu Yani kadınlar dengesiz derler arasında ikizler karar için ama ona doğum haritasına bakmak ya bir lazım. Yani saniye ne böyle olur bir saniye kadınlar arasında karar veremez hani onu mu seçsem evet. bununla mı bir falan diye pardon bir saniye Hı. söz vereceğim lütfen. Ee, Bu çocuğu biraz böyle şey yapmıştık. Şey diyor ki burçlardan pek anlamam ama canlandırdığım karakterlerde bana yardımcı oluyorlar. Onlara kafamda bir burç yüklüyorum. O yüzden ufak ufak ilgilendim burçlarla. Öncelikle ikizlerle ilgili söylenenler hatalı. İkizler bence kendine ikizler bence kendine zor. Duygusal yoğunluğu yüksek. Duygularımla mantığım arasında bazen ikilem yaşıyorum ama iki karakter, iki farklı insan olur, iki farklı insan durumu hiç olmadı. Hatta ben o kadar tek, normal olduğum gibi hiç değişmeyen biriyim ki eski arkadaşlarıma keşke sorabilsen. Sadece şöyle iki tarafım var. İyi bir insanım ve iyiler için hiç zararlı değilim ama kötülere karşı değişik bir tarafım olabilir. Samimi mi sence? Yani İkizler Burcu'nu kendi üzerindeki etkisini anlatmış. Orada mısın? Sesini duymuyorum. Sesin gelmiyor. Şimdi geliyor mu? Evet, Diyor şimdi ki geliyor. aklımla diyor mantığım arasında kalıyorum, ikilemde kalıyorum. Yani ben normalde şey değilim diyor. Yani böyle bir yapıya sahip değilim. Duygusal bir adamım diyor ama bazen artık normal özel hayatını mı anlatıyor? Artık neyini anlatıyorsa hayatınla ilgili. İkilem arasında kalıyorum diyor. Kararsızım diyor. Araptayım diyor. Ha, Yani burada mantıktan bahsediyor burada. Yani artık duygularına biraz ket vurduğunu, biraz daha mantıklıca düşündüğünü söylemek istiyor. Ben ikizler burcu için yorum yapacak olursam bir defa son derece cesur, son derece enerjik ve kaybetmeyi sevmez o. Asla kabul etmez aynen dediğin kaybetmeyi. gibi bir Hep çocuk. dürüst Dediğin tabii. gibi bir çocuk. Kay Ama evet. ben şuraya ben Yalandan nefret eder. evet. Bazen sinirlidir, agresiftir, böyle ne bileyim bir takım şeyleri vardır ama güçlüdür. Yıkılmaz kolay kolay. Kimse ikizleri yıkamaz. Yıkamaz çünkü o kadar sosyal ki. Bir sevgiliyi bıraksa peşinden o kadar kolaylıkla bulabileceği Ya öyle bir ortamlara anlattın ki sokar kendini.
öyle bir anlattın ki keşke ikizler olsaydım, diyeceğim Ay, geldi niye ya. öyle Öyle bir diyorsun? anlattın Senin ki ya. burcun çok iyi. Sen Boş beni ver, hiç öyle anlaşamazsak da anlatmıyorsun. iyi. Aslan hiç öyle N anlatmadı şimdiye kadar. Hep Ama aslanı aslanın her olumsuz zaman söylerim. eleştirir. Hayır, her zaman aslan burcu egoludur. Bak işte, Tavırları bak farklıdır. başladı. Egoludur, yok bilmem şeydir. Peki yükseleni aslan burada, bu değişik bir şey mi, ona etkisi yükseleni Yani bir aslan? dakika, ikizleri aslan mı? İkizler burcu, yükseleni aslan. Evet, ikizleri aslan. Evet, söylediği doğru demek ki. Çünkü ne diyor? Duygularımla mantığım ortasında kalıyorum demek. Ben Evet. aslında eskiden duygusaldım ama şimdi mantıksal düşünüyorum demek. Aslan da duygularıyla hareket etmez. Mantığınla, aklınla hareket eder. Bak, aslan burcu çok mantıkçıdır. Çok akıllıdır. Peki, şimdi sen bana hep derdin ki doğum tarihi, doğum saati filan, yükselenini Evet, öğrenmek için. Şimdi yükseleni öğrendiğine göre bu çocuğun yükseleni kendisi söylüyor. tamam. İkizler İkizler burcu, aslan yükseleni dedim. aslan. Bu çocuk bu kıza, sadık kalır mı? Buna verdiği evlilik sözünü tutar mı Tuana Yılmaz'a? Onu görebiliyor musun? Öngörebiliyor musun? Yani evlilik bir kumar işidir Bilal abi. Onu biz şimdi eğer astrolojik olarak soruyorsan ben Evet, de sana mantıksal açıdan söyledim bunu. Bir kumar işidir. Bilemezsin ki kavun değil ki koklayasın da alasın. Yani adamla evleniyorsun, çok seviyorum diyorsun, aşığım diyorsun. Yıllar sonra büyük bir darbe yiyebilirsin. Her şeye hazırlıklı olacaksın. Onun için bu dünyada her zaman güçlü olman kazanır. Güçlü olmak zorundasın. Ama ben şöyle söyleyeyim, bu çocuğun duygularıyla biraz duygusalmış daha önceki zamanlarda ama duygularınla hareket değil de güya mantıkla hareket ettiğini sürekli vurguladığından dolayı bu çocuğun akıllı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Ben çok akıllı. Çok akıllı. peki sence sürekli kendisini, olumlu göstermesi, gerçek miydi? Yani yoksa, yani toplumda kabul görebileceği, en iyi kabul görebileceği şekilde mi kendisini göstermek istiyor? Bir Tabii de ki böyle. toplumun en iyi kabul edebileceği şekilde, toplumun onu, eee, mat etmeyeceği şekilde, onu benimseyeceği şekilde, onu eleştiremeyeceği şekilde bir açıklama yapıyor. Ve Belki de ve ilerisi için kulbunu hazırlıyor, onu da bilemeyiz yani. ve insanların %70'i böyle yapar değil mi genelde? Yani çok azdır Tabii, samimi, gerçek olduğu gibi kendisini tabii, hele tabii. ünlüler dünyasında Zaten insanlar gerçek olarak kendini hiçbir zaman anlatmazlar ki. Olmak anlatmazlar. istediği gibi insan kendini anlatır. Abi doğru söylüyorsun. Olmak istediği, nasıl olmak istiyorsan öyle anlatırsın kendini. Hele ünlüler. Başaramadığın noktalarda anlatırsın. Bravo, hele ünlüler. O yüzden ben şimdi bu Burak Yörük'ün anlattıklarına kısmen inanıyorum, çoğunlukla inanmıyorum. Ve onun için ben sana inanıyorum. Sana tekrar soruyorum, Teşekkür ederim. rica ederim. Şimdi bu çocuğu Teşekkürler. çok seven, kadın var, kız var. Aman bana şiirler yolladı geçen gün bir tanesi. "Burak Yörük'e ulaştırabilir misin?" "Kızım," dedim, "o nişanlı ya, sen ne yapıyorsun ya?" "Nişanlı," dedim, "ben bu şiiri kimseye ulaştıramam." Yazmış. Şimdi bu çocuklar, bu gençler, bu kızlar ümitlensin mi, beklesin mi yoksa beklemesin mi? Yani Burak Yörük'ü ekranda gördükçe bunların ümidi tazeleniyor ama diğer yanda da Tuana Yılmaz var. Yani, onun için soruyorum aslında sana ama sen de bilemem diyorsun. Hiç öyle bir şey söylemedim. Bence Hayda, demin beklesinler. ne dedi ya? Demin Beklesin söylemedin öyle mi? düşünme. Bırak Demin İpek beklesinler. ablan söylemedi Yapmak mi istediklerini Tarçın? yapsınlar. Bak Tarçın bak, Tarçın demin söylemedi mi İpek ablan? "Ben Ne bilemem, dedi? kısmet işidir, kavun değildir, koklayasın," demedi mi? Ya o Tarçın ilişkiler bile için duydu be. konuşuyorum Bilal abicim. Efendim? İlişkiler için söylüyorum onu. Evet. Yani bakın bir şey söyleyeceğim. Bakın hiçbir şeyin hayatta garantisi yoktur. Bu bir enerji meselesidir. Evlenirsin çok büyük aşkla. Ummadığın bir anda o ilişki biter. O aşk biter. Seni yok eder oradan. Yani onun için bir şey için çok fazla böyle, ümitlenmemek lazım ya da hayatta hiç kimseye sıkı sıkı bağlanmamak lazım. Bu evladınız da olabilir. Ya deme, ne Kaybetme olur böyle riskini göz deme. önüne alman lazım hayatta her Ya bu zaman. kadar da gerçekçi, bu kadar da dobra olma ya. Ama Ya öyle ben mesela çocuğumla bile aramda bir mesafe vardır. Çok fazla bağlanamam. Çünkü kullarını en çok Allah sever. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla evet. sevgi, çok fazla fedakârlık, vericilik bunlar iyi bir şey değil. Afra'yı en çok kim sever? Mert'i en çok kim sever? Mert sever. Kim sevecek Afra'yı? Ya da bizim gibi yani bizim gibi severleri sever. Hanları sever. Evet dostlar, sizler için çok Ama merak Afra'yı en çok ediyorsunuz. ben seviyorum galiba. Çok merak ediyorsunuz. Günlerdir yazıyorsunuz ve İpek sizleri kırmadı, sevgili İpek Canbulat. Özel olarak çalıştı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili özel bakım yaptı. Biraz sonra o konuyu konuşacağız. Eşref Rüya sevenler, Eşref Rüya dizisini takip edenler, Teşekkür ederim Esma Hanım. maalesef vereceğim haber iyi değil. Bugün Salı, yarın Çarşamba. Bu Eşref Rüya ile ilgili yeni bölüm bu hafta da yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 14 Ocak'ta yayınlanacak arkadaşlar. Harika bir tarih. On Evet. Güzel bir tarih değil mi? Ondan bir gün önce de Tabii 13 ki 14 Ocak çok 13 güzel. Oğlak burcudur zaten o gün doğanlar ama enerjisi de yüksek bir burçtur. Topraktır, üretkendir, bereketi sever. O zaman doğan yahut o zaman içerisinde eğer iş yapan ya da mesleğiyle alakalı bir şeyler yapmaya çalışan insana bereket yolları açık olur. Hiç unutma bunu. 14 Ocak'ta demek ki yeni işleri yoluna koyacağız arkadaşlar. 14 Ocak'ta yayınlanacak Eşref Rüya'nın yeni bölümü ve 13 Ocak'ta ne olacak? Hadi bilin bakalım. 13 Ocak'ta Biliyorum, geçen gün konuştuk. Size bırakıyorum. 13 Ocak'ta ne olacak? 13 Ocak'ta da bakalım arkadaşlar yazacak mı? 13 Ocak'ta ne Söylediniz ya olacak? geçenlerde. Bir Evet, program geçen başlayacaktı. Ben de hatta kötü bir tarih o tarih dedim. evet, evet. Hangi program başlayacaktı? Şimdi onu arkadaşlar Abi, hatırlayacak abi mı? değil, abi miydi? Hatırladılar, bak hatırladılar. Ayla bildi, Abi Afra. Evet, Afra Abi dedim Saraçoğlu ve ama ben söyledim ya. sen mi söyledin önce? Okumadan Peki, söyledim. bravo. Çünkü yorumunu ben yaptım zaten. Abi dizisi Peki, 13 Ocak olmamalı dedim. peki, Yönetmen bunu yapımcı kullanmamalı. dedi. Uğursuz bir rakam olduğunu, Hristiyan aleminde enerjisi düşük olduğunu, hatta uçak biletlerinden bahsettim. Dedim ya Bravo, uçakta koltuk numarası bile olumsuzdur. O günün tarihi çok uzun sürmez dedim. Zaten bravo. alttan da yazdılar. Tutulmaz dediler bu Bir dizi. sürü hava yolu da bir zamanlar öyleydi. Şimdi son zamanlarını bilmiyorum. Uçaklarda 13 numaralı koltuğu şey yapmıyorlar. Kimse Yok, almazdı. atlıyorlar. Yok, 12-14 geçiyor. Bir zamanlar öyle dikkat ederdim ama son zamanlarda Evet. evet, şimdi bu böyle. Eşref Rüya bu hafta da eski bölümü Nuray Hanım da yayınlanacak. yazmış. 13 Almanya'da sevilmiyor diyor 13. Sevilmiyor Evet, diyor. evet. Çünkü Hristiyan aleminde olumsuz ve kötüdür o. Evet. Peki arkadaşlar, Güzde Duran boşanamadı. İkinci duruşması var Evet, çok bugün. Ünlü üzülmüş manken. biliyorum. Ünlü manken Güzde Duran kocası, iş adamı kocasından 17 yıllık evli, 2 tane de evlatları var. Kocası şiddetli geçimsizlik ve zina iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Biliyorsunuz Güzde Duran boşanmadan Beşiktaş Kulübü eski Başka bir başkanı partner buldu kendine. Fikret Orman'la, evet, boşanmadan onunla beraber, Bir eee, şey sormak istiyorum. evet, Sizce normal miydi? Bu anormal miydi? Türk toplumu anormal, yargılar böyle bir şey. Etik anormal, değil. Sizce anormal, neydi? anormal. Ben sana soracaktım, sen önce davrandın. Hiç Ama olmaz ben böyle şey. Olmaz ha. Ya, evet. anormal bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? 2 tane çocuğun var senin, boşanmadan, kocan orada, bir başkasıyla beraber Ama bir oluyorsun ve dakika, eğer adam zorluyorsa, eğer koşullu bir davaysa, yani böyle ne deniyor? Hani anlaşmalı boşanma değil de çekişmeli bir çekişmeli boşanmaysa boşanma. adam da ne yapacak bu kadın 10 yıl bekleyecek mi? Bazı davalar 5-6 sene El ele sürüyor. el ele Bekleyecek. adamla ama el ele adamla sosyal ortamlarda dolaşılmayacak ya. Bunu da yapmazsın. Gözüne Tamam, sokmaz. topluma kötü bir, örnek bu. Evet, doğru. Ama yani, sonuç itibariyle adam boşanmak istemiyorsa, adam, olmadıysa nasıl olacak bu? Yo, boşanmak istiyor Tamam, etik kocası. olmayabilir ama kadın da 5 yıl bekleyecek mi? Yaşı gelip geçecek. Niye, kapatsın kısmetini? Yani bu konu, bu pilav çok su kaldırır. Bu konu çok tartışılır. İşin ilginci burada, eee, karşı taraf, kocasının tarafı, avukatı, bir dahaki duruşmaya Fikret Orman'ı ve Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'u Evet, tanık olarak evet, çağrılsın istedi ve hakim de bu çağrıya uydu, bu isteğe uydu. Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecekler bir dahaki duruşmada, eee, evet. ve, Güzde Duran'la Bu iş uzar da uzar. Söyleyeyim sana olacağı. Bu iş uzar, uzar da uzar. uzar, uzar. Uzar. Bu konu Sonuç daha da itibarıyla bilmiyorum ama yine güzide duran Allah bu ikinci ilişkisinde mutluluk versin de bari bu partneriyle de mutlu olsun da bir ömür boyu onunla kalsın. ya, evet, Fikret Bey de biraz çapkınca bir erkek, öyle tanınıyorsun, kamuoyunda. Daha Biliyorum, önce de bilmez miyim? başka Ama sevgilisi onu var. üzecek, o bilmiyor. Ben ona da baktım biliyor musun? Öyle Üzecek mi? onlar, Kimi kesinlikle üzecek onu.
Bu adam da Güzde mı? üzecek onu, görürsün. Üz Evet, sonu üzül ayrılık gördüm ben doğum haritalarında. Yapma ya. Üzülecek mi Güzde Vallahi sonu ayrılık. Yapma Ama ya. öyle. Çok seviyor Evet, ya. öyle gördüm. Yani sen bakma şimdi şu anda birlikte falan diye. Bu adam çünkü çok partnerliği seven, hiçbir zaman tek eşli kategorisine uygun bir adam değil. Dolayısıyla zaten belli bir zaman sonra bunun gelip geçici bir heves olduğunu anlayıp bu hevesler 1 ay da sürebilir, 3 ay da, 2 senede, 3 senede ama ömürlük olmaz. Unutmayın. Bak özel abonem Dilek Şenyurt diyor ki yani şimdi etik değil evlenmeden zina oluyor tabii ki. Karşı tarafta zorlar diyor yani. Evet, öyle. Haliyle, Etik değil tabii. Topluma iyi bir örnek haliyle değil zorlar yani. yani. Haklısın. Tabii haklısın. Ama Yani çok yapan var bunu. Ama Bilal abinin dediğine katılıyorum. Bari gizli gizli görüşseler. Hani aleni toplum içinde el ele kol kola sarmaş dolaş. Hani olmaz. bir şeyi böyle insanların gözüne soka soka değil de bari gizlilik yapın. Hani bunu gayrı hani bu olayı meşrulaştırmayın. Anlatabiliyor muyum? Bu olayı Evet, meşrulaştırmayın. meşrulaştırıyor sanki normal bir şeymiş gibi. Evet. Türk toplumunun sevdiği bir çift. Barış Arduç ve Gupse Özay. Bu çift, eee, 5 yıldır evli. Daha öncesinde de 6 yıllık flört dönemleri vardı. Biliyorum. Hem flört ettiler hem de evlilikleri öyle oldu. Biliyorum, evet. Evet, Teşekkür ederim Nimetciğim. Gupse Özay çok seviliyor. Barış Arduç da ne kadar yakışıklı, ne kadar karizmatik Evet, bir oyuncu, evet. ve çok hayranı var kendisinin. Şimdi Gupse Özay'a bir YouTube programında, kıskançlık testi yapıyorlar ve şu söyleyeceklerimi onayladı biliyor musun? Ne diyeceksin sen? Ne o söyleyecekleriniz? Gupse'nin bu onaylamasını, bütün bunlara ne diyeceksin? Şöyle, şimdi karşı taraftaki sunucu, "Kocam alyans takmayabilir." diyor. Gupse'nin yüzüne bakıyor. Ne kadar Gupse güveniyor demek ki eşine. o onaylıyor. "Kocamın en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir." diyor. Gupse'nin yüzüne bakıyor. Gupse onaylıyor. "Kocam telefon şifresini bana söylemek zorunda değil." diyor. Gupse hiçbir şey söylemiyor. Onu da onaylıyor. "Kocam Instagram'da benimle hikaye paylaşmayabilir." diyor. "A!" dedim, "Artık o kadar olmaz ya. Paylaş ya, karın senin Nasıl ya." yani? Ya, o yani, bir karım bu benim diye, hani, böyle yanına alıp da bir kahve içmek, bir gezi, ne bileyim ben, bir teknenin güvertesinde birlikte. Yani açıkçası ortak paylaşacakları hiçbir Evet, şeyin olmamasını ya vurguluyor burada, olmadığını yok. söylüyor. Yani bazı erkekler kendisini yalnız göstermek isteyebilirler. Yeni avlar Evet, olabilir. Hani yakalayabilmek ben için. eşimle mutlu ya erkeklerin standart şeyleri, eşimle mutlu Ne değilim. standart? Eşimle aynı yatakta yatmıyoruz. Ya Eşimle erkeklerin cinsel hayatımız yok. niye Eşimle gene işte aramızda aşk yok. Olabilir, niye bu bir aslında bunun için bir format olabilir. Doğru olabilir bu. Niye genelliyorsun ya? Benim bir sunucu partnerim vardı bir tane. İsmi lazım değil. Survivor'a gitti. 2 günde geri geldi. O da senin gibi erkekler hep böyle genellerdi. Aleyhte Ama konuşurdu. genel evet, çünkü bana gelen danışanlar var. 27 senedir astrolojiyle Öyle uğraşıyorum. mi? 27 Senaryo yıldır bana güzel. hep aldatma hikâyeleriyle geliyorlar. Bir de Öyle mi? kadınlar, çok enteresan, kocaları en yakın arkadaşlarıyla aldatıyormuş. Düşün, Ya düşün. kocaları Neler var kadınların bir neler bu dakika, hayatta. bir Sen dakika, bilmiyorsun, bir bir gün sana dakika. anlatırım. Sende cevher var anam. Biz reytingimiz patlar bizim. Bizim takipçimiz 2.500 Ama olur bir neler anda. var? Bak bana şimdi isim vermiyorum. Ünlülerin içinde de var ha. Ünlülerin içinde var, Bir iş dakika şimdi kadınları var, iş insanları, iş adamları, onların eşleri var yani. Onun için ben artık inanmıyorum. Erkek hiçbir zaman aldatacağı karısı için karşı tarafa benim karım şöyle dört dörtlük, benim karım çok güzel yemek yapar, benim eşim şöyledir böyledir diye anlatmaz. Çünkü o zaman ne yapar? Önünü keser. Hep kötüleyecek ki karşı taraftan istediklerini koparabilsin alsın diye. Anladınız mı? sendeki hikâyelerde, en yakın arkadaşı, karısının en yakın arkadaşıyla mı birlikte oluyormuş kocası? Evet, karısının en yakın arkadaşıyla birlikte olanlar var. Bu Var, hainlik ya. var. Bu Kadın hainlik ya. hainlik tabii. Hainlikten de ziyade karaktersizliğin önde gideni. Keşke hainlik olsa. Ben Bu işte çok müptezellik buna derim zaten. Hani bu yani olmaz. dışarıda hiç sanki Evet, kadın yok. Dışarıda sanki iş hayatında yok, orada yok, burada yok. Demek ki seni bir de aşağı kültür insanlarla aldatıyorlar. Karısının da altında. Hem kalite olarak hem eğitim olarak hem sosyal ekonomik düzey olarak aldatıyorlar. Ve bakıyorum ki koca bir hiç. Meğersem diyorum bunların evlilikleriyle ilgili zaten yani miadı buymuş, dolmuş bitmiş. Bana nelerle geliyor danışanlar. Düşünebiliyor musunuz? Allah. Karısının en yakın arkadaşı eve giriyor. Bir de o adama enişte diyor.
Böyle müptezeller de var. Enişte diyor ve onunla Evet, sonra enişteci diyorlar ya. Fransızların en önemli kelimeleridir bu, enişteci. Evet, ondan var. sonra ve Var, var. Ben bunlara birebir şahidim. Yani birebir yaşadıklarım, gördüklerim, analiz ettiklerim, danışanlar. Hani bilinmeyecek bir şeydi bu, ama bir tane değil. Çok var bu buna örnek. Neden peki biliyor bu musunuz? evet, bu heyecan mı Erkek veriyor? kendinde karısı tarafından eee, eksik bulunulduğu zaman eksikliğini parasıyla yahut övgüyle karşı tarafa, karısını en yakın arkadaşıyla aldatarak gösterirmiş. Peki, bunda heyecan mı buluyorlar ayrıca? Yani karşı taraf hadi Gelip erkek geçici bir şey olduğunu söylüyorlar. Genelde böyle çok yakınlarım da anlatıyor, eşlerini aldatan erkekler. Bunun heves olduğunu söylüyorlar. Gelip geçici bir duyguydu bu diyorlar. Yani geldi geçti. Ama sonra sen eşine döndün. Acaba o eşin seni kabul ediyor mu içsel olarak, ya da kalbindeki o sana olan, o kalbini sana açmış. Seninle bir yuva kurmuş, evlenmiş ve sen o kadını aldatıyorsun. O kadının arkadaşıyla. kadın farkına varıyor mu ki bunu? Karısı Zeki farkında. kadınsa anlar. Akıllı kadınsa, zeki kadınsa, biraz da psikik güçleri yüksekse, kuvvetliyse anlar. Anlamaz olur mu? Peki Çünkü ihanet zaten, bir saniye. İhanet zaten, aldatılma zaten manipülasyonla başlar. Bir erkek sizi aldatıyorsa, ay aşkım, karıcığım, bir tanem deyip de gidip öteki taraftan seni aldatmaz. Seni evde manipüle eder, sana hakaret eder. Sen zaten bunu anlamıyorsan, bir erkek, bakın tekrar söylüyorum. Ben aynı zamanda ilişki koçluğu da yaptım yıllarca, yaşam koçluğu. Bana gelen danışanlar bunu sorarlar. Eğer gerçekten bu kötü karakterli erkekler karılarına aşağılayıp, işte onları manipüle edip, onlara hakaretamiz konuşmalarla başlayan bir aldatılma hikayesi çıkar ortaya. peki Bunu peki yapıyorsa, siz de buna fırsat veriyorsanız, anlayın ki durum bundan ibarettir. peki İpek, erkek hediye alıyorsa karısına mesela çok canım cicim diyorsa, çok üzerine düşüyorsa bunun arkasında bir şey aramamak mı gerekiyor? Diyorlar Hayır, ki bazı çok erkek vardır, vicdanlı ve merhametlidir. İşte beraber olduğum, karımı aldattığım kadına bunları yapıyorum, merhamet varsa. Eşime de bunu yapmalıyım ki ikisini de aynı şeyde tutmalıyım der. Ama bazı erkek vardır, karısını hiçe sayar. Hele karısının maddi ve ekonomik durumu yüksekse, kadın çalışıyorsa ve bir erkeğe ihtiyacı yoksa, zaten kadına göndermez ki. Direkt otomatikman birlikte olduğu metresi, ben onlara metres diyorum. Metresi ona gönderir. Çünkü neden? Bakın demin de söylediğim gibi, karşı taraftan onay ve okey alır. Yani erkeğim işte, ben böyle erkeğim. Ben bunu yaparım işte. Bak, sana para veriyorum ama karşılığında da hizmet görür. karşılığında da Tabii. hizmet görür. Ama bunu her kadın yapmaz. Bak, kadın kabul etmez ki parayı. Paraya Ya, ihtiyacı olan kadın, doyumsuz olan kadın bu parayı kabul eder. İşte erkek de bunu arar. Güçsüz, karaktersiz olan erkek karısında bulamadığı övgüyü böyle karısından aşağı insanlarla aldatarak bu övgüyü karşı taraftan alır. şimdi bir dakika, buradan kadınlara şu mesajı vermek doğru olur mu? Evinize kız arkadaşlarınızı, komşu Hayır, kadınları filan sokmayın. almayın, sokmayın, Kesinlikle sokmayın. sokmayın. Ben söylüyorum yani, bakın, her kadın bir değil. Mesela ben şu an evli bir arkadaşımın evindeyim. Evet, Anlatabiliyor muyum? Ve evli. Bu bir şey meselesi. Yani bir karakter meselesi. Güven evet, meselesi. Demek ki benim evet. kız arkadaşım bana güvenmiş ki beni eşiyle birlikte aynı ortama koyuyor. Eşiyle Ya, tanıştırıyor, sen partneriyle bu tanıştırıyor ve onlarla kalabiliyorum. Ama genel anlamda güvenmediğiniz, uzun yıllardır dostluk ve arkadaşlık yapmadığınız, akademik kariyeri olmayan, frekansı sizinle eşayar olmayan, ekonomik durumu sizden düzeyse, düşükse, gerçekten hiç eşinizle tanıştırmayın. Ya da eve eşinize almayın. güvenmiyorsanız aile evinize, sakın ailenize birini sokmayın. Fahriye Kaygılarını Evcen yaşarsınız. Fahriye Tabii ki Evcen metres. Nurten Fah Hanım, buyurun. Fahriye Evcen evine hiçbir kadını sokmaz. Komşuları filan hiç Çok kimseyi akıllı kadın. Akıllı hiçbir kadın. arkadaşı, kadın arkadaşı evine gelemez. Akraba kadınlar da gelemez Fahriye Evcen'in evine. Şimdi Hiç Bilal kimseyi abicim, sokmaz. bakın, bir erkeğin Bu yüzden değil mi? eşinin, bakın, evet, bu yüzden bir erkeğin eşinin arkadaşıyla aldatması başka bir hikaye. Bir de bir erkeğin dışarıda hiç tanımadığı bir bayanla yeni tanışıp aldatması başka bir hikaye. Şimdi birisi karısının tanıdığı, çünkü niye onu seçiyor özellikle? Narsistler seçer bunu. Narsistlik bir kişilik bozukluğudur. Narsist erkek karısının arkadaşı ya da komşusuyla bunu yapar.
Hımm. Anladınız mı? Peki Bakın kadınlar dışarıdan karısının tanımadığı birisiyle girmez bu ilişkiye. Yapmaz böyle bir şeyi. peki Narsistlik bu işte. Onay bekliyor karşı taraftan. Bak diyor, karımı diyor sen tanıyorsun, eşimi sen tanıyorsun. Bak karım bunu söyledi, bak karım bunu yaptı diye kadının kendini kabul ettirmesi için illa karısının tanıdığı bir arkadaş olmak zorunda. vay canına ya. Ya. Vay, peki o kadın ne haz duyuyor bundan? Hadi erkek tamam kendini böyle bir şey yapıyor da öbür kadın bu olaya Sonra alet ol erkek pişman oluyor, evine dönüyor. Heh, Sizce hangi kadın bunu kabul eder? Tek sorun bu. Bir sorun bu. işte ediyorlar dedin ya yani eve Eden bir kesim var. Bir saniye. Merhamet, acıma duygusuyla kabul eden var. Bir de neden var biliyor musunuz? Eee, ekonomik özgürlüğü yoksa, parası He, yoksa ve adam çalışıyorsa adamın parasıyla ayakta kalkınabilme gücü için kabul eden var. Yani çeşit çeşit onların sebepleri var. Sebepleri var. anladım, anladım. Ama şunu da söyleyelim, öyle bağlayalım. Kadınlardan da, bunu yapanlar var maalesef. İhanet edenler erkeğe. Evli kadınların ben Kıbrıs'ta yaşıyorum. Evet, Bana buradan danışan geliyor. Kıbrıslı kadınların çoğu evli, kadın evli. Bana evet. diyor ki benim sevgilim var. Ben şoklardayım ya. Var Hadi tamam Şebnem. erkekler genetik olarak biraz libidoları yüksek bireyler ama sen Şebnem duydun kadınsın mu? ya, annesin ya, evladın var. Nasıl yapabiliyorsun? Ben bilmiyorum ya mide meselesi, karakter meselesi. Aldatmak tamamen bir karakter meselesi. Kadın Kişinin ne diyor? kendiyle Bir olan daha, bir sorunu. daha, bir daha söyle. Biz Türkiye'de, çok alışık değiliz böyle şeyler duymaya da. Yani var Ben duymadım. olaylar çok da Kıbrıs'ta Türkiye'de bana gelen bakın, Kı Türkiye'de Kı bana müracaat eden, Evet, astroloji ile ilgili seans alan ve kendine baktıran evet. beyefendiler, karısını aldatan beyefendiler. Bana Hayda. diyor ki mesela tabii ama ben Kıbrıs'ta benim danışanlarımın çoğu Türkiye'de erkek ama burada Kıbrıs'ta bayan. Bana diyor ki ben evliyim. Eşimle 20 yıllık evliyim. Çocuğum var, üniversitede okuyor. Ama ben Evet. aşığım. Bir de yaşça küçük birini bulmuş, ona aşık. Allah Allah. Ya, evlerden Ya. uzak ya. Duydun mu Şebnem? Şebnem çok şaşırdı. Çok şaşırdı. Neden? Neler var, he? Yani Neden? böyle şeyler bizim kulağımıza pek gelmez ya. Ama Ama Bilal abicim diyorum evet, ya bakın tekrar söylüyorum burada izleyenlere de. İhanet, aldatmak bir karakter meselesidir. Aldatılan aranızda var ise eksikliği kendinde aramasın. Sakın aramayın. Bu haksızlığı kendinize yapmayın. Bende ne eksikti de eşim bunu yaptı diye aramayın. Bu bir karakter meselesidir. Bugün yapan adam yarın yine yapar. Düzelmez. Sakın inanmayın. Yok ben pişmanım. Yok işte eve döndüm. İşte eve geldim. Bin pişmanım ben sana nasıl bunu yaptım diye. İhanetin affı olmaz. Affeder gibi gösterirsin ama asla senin kalbin onu affetmez. evet sevgili İpek, çok çarpıcı bir konuydu bu. Bunu ara sıra bu konuyu, Evet, ya ben buradan hanımefendilere duyuruyorum. evet, Eğer varsa böyle kadınlar aranızda aldatılan ve affeden de olabilir, içinizde affetmeyen de olabilir. Saygı duyuyorum hepinizin fikirlerine. Ama genelde bu tarz erkek, "Ben bir daha yapmayacağım, pişman oldum." diyen erkeğe inanmayın. Bir tık anlandığında gene tekrar gaza basar, tam gaz. Bu sefer sizi bırakın arkadaşınızla aldatmayı. Sizin en yakınınızla. Bak arkadaş ayrı bir şey, en yakın dostunuz ayrı bir şey. Onunla aman, aldatmaya girin. aman, Anlatabiliyor muyum? aman, İhanetin affı olmaz. Tekrar aman. söylüyorum. Aman evlerden uzak. Sevgili dostlar, 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımını yasaklayan Yasaklanıyormuş. Evet, duydum onu. düzenleme, Biliyorum. bu ay sonu Meclis Genel Kurulu'na gelecek, oylanacak ve büyük bir ihtimalle de kabul edilecek. 15 yaşından küçükler sosyal medya, kullanımını yapamayacaklar. Uygulamalara, bu bildirilecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumları tarafından ve uygulamalar yaş soracak, yaş filtresi uygulayacaklar. 15 yaşından küçük olanları, yaşını ispat edemeyenleri sokmayacaklar uygulamalarına. Eğer bunun aksi olursa o uygulamalara çok yüksek para cezası gelecek. Bunun örneği Avustralya'da var şu anda. 16 yaş altındaki çocuklar Avustralya'da, Evet, sosyal medya uygulamalarına giremiyorlar. Mesela Danimarka, yasa çıkarmak üzere bu konuda. Fransa yasa çıkarmak üzere. Aynı bizim gibi. Malezya keza öyle. İtalya ve Almanya,
ebeveyn izni olmadan ve yaş doğrulama butonunu işaretlemeden giremiyor çocuklar. İtalya ve Almanya'da yasak değil ama önlemler yükseldi. İspanya ve Yunanistan da tartışıyor. Sence doğru mu bu? Olsun mu? 15 yaş altı sosyal medya kullanamasın. Evet, olsun. Benim de bir kızım var. 2012 doğumlu. Dolayısıyla bence olmalı. Neden Oldu. olmalı? Öyle iğrenç platformlar, yani isim vermeyeceğim bir platformda saat gece 12'den sonra e, ne bileyim, cinsel tercihleri farklı olanlar, sapkın olanlar, değişik insanlar yayın yapıyorlar. Etik olmayan konuşmalar, çıplak, bazı böyle yarı çıplak haller, ne bileyim işte o yaş, yani okuyan bir öğrenciye uygun değil bu. Yani bence 15 yaş çok normal bir yaş. Buna devlet güzel karar vermiş. Aslında keşke böyle platformlar kökünden yok olsa. Kökünden. Kökünden yok olsa. Yapma ya. Kökünden yok olsa. Yani hiç, Yani bence platformlar yok olsun. Yani çık o platformu açınca o 15'i de giriyor, 12'si de 13'ü de. Kimlik doğrulamalısı Mehmet Ali yapılmalı. Erbil ne yapacak? Mehmet Ali Ağır Erbil suçlar olmalı nereye bu. girecek Mehmet Ali Erbil o zaman? Öyle olursa. Bu arada Mehmet Ali Mehmet Ali Erbil Erbil değil ki. Şimdi Serdar Ortaç birazcık uzaklaştı gibi. uzaklaştı. Mehmet Ali Erbil böyle basit platformlarda yayınlar yapıyor. Kendini küçük düşürüyor. Bir Mehmet Ali Erbil'sin sen. Bir şovmensin sen. Türkiye'nin saygı duyduğu, sevdiği bir şovmensin sen. Son zamanlarda niye böyle yaptın be Mehmet Ali? Niye Ve girdin bu platforma? Senin paraya ihtiyacın yok ki. ve, Yok. kar- ve Yok. karısıyla senin dediğin çıktı, karısıyla barıştı, boşanmıyorlar. Ben Karısıyla barıştı. söyledim. Evet, Söyledim. söyledin, Evet, söyledin. söylemiştim ben. Söyledin çünkü Kesinlikle dedim, barışacaklar diye. Biliyor. yıldızlar seninle arkadaş. Onlar sana söylüyor, sen de bize söylüyorsun. Sen Aa, dedin boşanmazlar, boşanmayacaklar dedin. Burada dedin, ya burada. Bilal abi, inanır Evet, mısın? Çoğu insan bana arıyor telefonla. Ya diyor, İpek diyor, işte şimdi mesela şu alındı, ne olacak? Bu şöyle oldu, ne olacak? Ne söylediysem daha bugüne kadar hep böyle nokta vuruşu yapmışımdır. Bir iki tane tabii ki yanılgılarım olmuştur. Belki zihnim o gün yoğundu. Belki çok yoğun çalışma temposundaydım ama inan 6. isim çok kuvvetli. Ee, maşallah. Hem bununla bir de böyle kendi aldığım eğitimleri bir araya getirip birleştirdiğim zaman ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Maş Evet, barışır. Barışır. Çünkü o kızcağız ailesinden ayrıldı. Ailesi kızı reddetti. Mehmet Ali'nin yanına geldi. Bir daha ayrıldılar. Bu kadar rezillikten sonra, bu kadar Mehmet Ali'yi rezil etti. Mehmet Ali'nin erkek kardeşiyle ilgili işte yarın çıplak evde geziyordu dedi. Mehmet Ali ile ilgili işte eve gelen temizlikçiye şunu yaptı, bunu yaptı. Akıl tutulması yaşıyor. Mehmet Ali Erbil gibi bir adam. Sen ya oralardan nasıl oldu da buralara düştün? Ve ya kardeşim, ya ve işte söyle bana partnerini, arkadaşını, söyleyeyim sana kim oldu. sana kim olduğunu söyleyeyim. Dün akşam beni Özcan Deniz'in konuşmadığı kız kardeşi Yurda Güler aradı. Yurda, yurda. Aydın'da annesinin Çok üzgünüm, çok üzgünüm, evet ve çok üzgünüm. annesinin kanser tedavisini reddettiğini, tedavi olmak Biliyorum, reddetti. Ben istemediğini, ölmek istiyorum demiş. ben Ben ölmek ölmek istiyorum, istiyorum demiş kadın. ben ölmek istiyorum. Özcan beni aramıyor, yanıma gelmiyor. Kadıncağızın telefonunu aldım diyor, annesinin telefonunu almış. Ben Baktım Özcan diyor. Deniz'in bu kadar merhametsiz olacağını hiç Evet, düşünmezdim. Hiç bilmezdim. düşünmezdim. Bir insan, bir evlat bu kadar mı merhametsiz olur? Artık eleştireceğim, kusura bakma. Onu seviyordum, fanıydım. Evet, gidiyordum koşa koşa Özcan çıktığında ama Tabii. yok. Yani yok. Kıbrıs'ta Yanlış. en ön masa senindi, sahneye bakan en ön masa senindi. Hep Artık hep Serkan Kayalar, Özcan diye hep önemli. 50 kere de izlesem ondan hiçbir zaman vazgeçmezdim. evet, Protesto ediyorum. Asla gitmiyorum. Bak Özcan, yapma. canım kardeşim, seni çok seviyorum. Evet, Gerçekten senin çok büyük bir hayranınım. evet, Neden biliyor musun? Yoktan kendini var ettiğin için, evet, başarından dolayı, sesinden, sahneye ben gördüm, izledim. Yavrum, bak evet, Özcan, sevgili bulunur, eş bulunur, her şey bulunur ama bir anne bir daha bulamazsın. Ne yap ne et ne olursun. Şu da artık şunları bir zeytin dalı uzat annene. Git anneni ziyarete. Onu öp, doya doya sarıl sımsıkı. Ana gibi yar olmaz. Yapma bunu. Yapma. maalesef, maalesef, Olmaz. maalesef Kadın ölümü tercih ediyor. Artık kadıncağız ölümü tercih ediyor. Ne kadar kötü bir şey. tedavi olmak istemiyorum diyor. Özcan Deniz geçen gün bir paylaşım yaptı storiesinde.
ve annesine para yolladığını söyledi ama dün beni arayan Yurda Hanım, Özcan Deniz'in kardeşi, "Hayır Bilal Bey, böyle bir şey yok." dedi. "Tedavisini falan üstlenmedi, para da yollamadı. Daha evvel ayda 20.000 lira yolluyordu. 6 ay önce onu da kesti. Hiç para filan yollamıyor Özcan." Özcan Deniz Tamam ama büyük bir. işte kardeşine yönelik anne öbür kardeşi müdafaa ettiği için Evet, ikisinin barışmasını istedi. Özcan bunu kabul etmedi. Bu kadar. Ya çok merak ediyorum. Bir dahaki sefer Özcan'ın doğum haritasını çıkaracağım. çıkar. Özcan'ı çok merak ediyorum. Bu kadar inat Oğlak'ta yok ya. Keçi burcu Oğlak burcunda yok. Nedir Peki yani ben Özcan? Neden etkileniyorsun? şunu Karın, soracağım, eşin bu kadar mı etkiledi seni? Ha, bu şunu kadar mı soracağım. etkilendin? Şunu soracağım sana. Özcan Deniz yapmadığı bir şeyi annesine para yollama konusunu, onun tedavisini falan üstleniyorum diyor. Sanmıyorum Özcan Yapmıyor böyle mu? Özcan'ın parayla Yapmıyor. alakalı sıkıntısı yok. Özcan Yapmıyormuş böyle bir şey ama söylemez. yapmıyormuş. Belki Yo, yo, söyledi duruyor canım şeyde bak var. anlamadınız ki Story'de Özcan paylaştı. Story'de bir şunu dakika Özcan ben anneme maddi açıdan destek oluyorum dedi mi? dedi ama dün beni Tamam, kız arayan kardeşi ne diyor? Hayır, bize hiç para vermedi, anneme yardımcı olmadı diyor. Doğru zaten mu? bir hafta önce konuştuğum Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım bana para filan yollamıyor. Hiçbir şekilde yollamıyor. Burada devlet hastanesinde tedavi oluyorum dedi O Aydın'da. zaman sevenlerini Özcan yavaş yavaş kaybediyor. Bakın, Ve sevenlerini kaybediyor. dün de yurda söyledi. Para filan yollamıyor Özcan. Açıklamasının aksine para yollamıyor dedi. Peki Özcan Deniz bunun ortaya çıkacağını bilmiyor mu? Yollamıyorsa yollamıyordur. Yani niye bunun aksini söylüyor? Şimdi kimin ağzından kime söylediği de önemli. Bu bir Kendisi sesli röportaj mı yoksa vermiş olduğu bir demeç mi? Bu da önemli. Story'de kendi Story yazısı. Story'de o kendi yazmıyor, onun yazısı. menajeri de Ercan'dı zaten, kardeşiydi ama kendisinin yazdığını Yok, düşünmüyorum ben. yok, yok. Yine akıl hocaları vardır Özcan'ın. Yok, yok, kendisi bak. Annem bütün bu söylediklerimden, bütün bu sözlerimin dışındadır. Önceki, uzamasın diye öncekileri okumuyorum, önceki story'lerini. Bir seri Evet. story paylaştı 4 tane. Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım ama şovlarını aparat olarak kullanıyorlar. Annemi kullanıyorlar şovlarını aparat olarak. Daha önce kullandıkları gibi kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu. Ya bir kere şu laf o kadar, yanlış ki irite oldum Özcan Deniz senin bu sözüne. Kurtarmaya çalışacağım ne demek ya? Sen nesin kardeşim? Ben, hepimiz bir kuluz. Aciz birer insancığız biz ya. Yeryüzündeki 8-10 milyar zavallıdan biriyiz ya. Sen nasıl kurtarırsın anneni ya? Nerede var bu güç sende ya? Tövbe de ya. Keşke Özür dile sağlığın Allah'tan para ya. kurtarsa. Bu Senin amansız böyle bir hastalıkları yeteneğin da yok paramız kurtarır kardeşim. bizde. Senin böyle bir yeteneğin, böyle bir kabiliyetin yok. Sen benim gibi sıradan bir insansın Özcan Deniz. Anneni kurtarmak falan gibi bir şeyin yok senin. O Allah'a mahsus bir şey ya. Nasıl annene verdiyse 4. derecede kanseri yine inşallah iyileştirecek olan sendir. Sen odur. Sen kendi evlatlık görevini yap. Senden herkesin beklediği bu. Annene git, elini öp, annenle barış, Elini öp kucakla. sarıl boynuna doyasıya. Bak Koklamak ne diyorum, istiyorum. eş bulunur, Evet, partner bulunur ama bir anne bulamazsın. O gittikten sonra o kafanı çok vurursun Özcan. Yapma. Yapma koklamak Özcan, istiyorum değmez. diyor. Özcan Deniz'in kokusunu duymak istiyorum kadın diyor. Ağlıyor. Ve yurda dedi ki bana kız kardeşi Bilal Bey dedi annemin telefonunu aldım ambulansın peşinden gidiyoruz dedi. O gece ne olduğunu anlatayım size dedi. Bir paylaşım Evet, yaptı ya. evet, evet, evet. Önde ambulans gidiyor. Arkada yurda çekiyor. Paylaşım yapıyor. Anne dayan ne olur anneciğim diye yazdı. Ne oldu o gece anlatayım. Ne oldu dedim. Ne oldu o gece anlatayım dedi. Evde annemin dedi cep telefonuna baktım dedi. Özcan Deniz'i defalarca aramış dedi. Cevap yok çünkü dedi Özcan onu engellemişti dedi. Annem bunu unutmuş. Annem o kadar daldı A! ki bu işin içine. Zavallı kadın arıyor ama engelli aslında dedi. 3 tane kız kardeşleri var. Özcan tarafından olan. Onları aramış annesi. Onlarla konuşmuş. Onlar da iyi konuşmamışlar anneleriyle. Öyle geçiştirmişler kadını telefonda. Onlar Özcan Deniz tarafındalar. Bunların hepsine çok üzülmüş. Ben neden böyle yalnız kaldım? Beni niye istemiyorlar? Evladım niye benim yanımda gelmiyor diye başlamış. Ben artık ölmek istiyorum. Ben artık tedavi de istemiyorum. Beni bırakın, yakamı bırakın, tedavi etmeyin. Baktım diyor soğuk soğuk terliyor diyor.
Nefesi daraldı diyor kadının diyor. Kanser zaten. Anne ne olur kendine gel. Anne ne olur ben fena oluyorum falan derken ambulansı aradım diyor. Evet Ha Hatice Hanım, sizinle aynı fikirdeyim. hastaneye Bence bu da bir karakter meselesi. hastaneye Ben gittiğimizde zaten eşiyle ilgili bir şey demedim. Sadece eş bulunulur ama anne bulunulmaz. hastaneye Unutmayın bunu. hastaneye gittiğimizde doktorlar kalp değerleri yükselmiş. İyi ki geldiniz, tam zamanında geldiniz demişler. Ertesi gün kanser onkoloji doktoru demiş ki kemoterapiye şu anda devam edemiyoruz. Kalp bu durumdayken kemoterapi Devam edemiyoruz demiş. veremeyiz Biliyorum, demiş. evet. Yani Evet. şimdi İstanbul'a geliyorlar. Devlet Hastanesi Aydın'dan pek memnun kalmamışlar. İstanbul'a getiriyorlar annelerini. Yani İpekçim ya, yani insan sıkılıyor, üzülüyor ya. Gözümüzün Çok önünde üzgünüm. bir Çok anne. üzgünüm. İnşallah diyorum kadıncağız Allah şifa verir bir an önce. Kendini toparlar da. Yani çok üzücü. Ben ilk Evet, defa duyuyorum böyle bir şey. Yani böyle bir aileler birbirine giriyor ve annenin ne kadar iki arada bir derede kaldığını bilebiliyor musunuz? aynen öyle. Yazık ya, yazık ya. Bir de sosyal medyada iyi olmuş kadına falan diye böyle saçmalayanlar var. İyi olmuş kadına, Özcan'a çok çektirdi. Özcan ondan Niçin iyi sonra olmuş ya? O bir anne ya, siz değil misiniz? Nasıl utanmaz konuşmak bu arlanmaz. yani? Utanmaz arlanmazlar ya. Sizin Evet, anneniz hepiniz babanız dua yok edin mu? Özcan Deniz'in annesi için gerçekten. Toplu bir enerji yapın, dua edin de en azından kadıncağız biraz ayağa kalksın. Evet, Üzüntüden oldu Bilal abi. evet. İnan üzüntüden oldu. Bir kanser, amansız hastalık, Evet, üzüntünün yani en yakın arkadaşı. Öyle söyleyeyim. maalesef, maalesef, maalesef. Özcan Deniz yine de iyidir, yine de efendidir, yine de bir şekilde inşallah şu hatasından döner. İnşallah annesinin elini öper, gönlünü alır. O kadını inşallah işte Bilmiyorum, o zaman inşallah, o inşallah. zaman Ben de aynı şeyi o düşünüyorum. zaman iyileşmesine ancak öyle katkın olabilir. Allah isterse tabii. Ancak o zaman iyileştirebilirim filan diyorsun ya, inşallah iyileştirebilirim. Ancak o zaman öyle bir katkın olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili İpek. Rica ediyorum Bilal abiciğim. Dolu dolu. Buradan bütün sevenlerime, aynı zamanda beni takip eden kişiler var. Ya Afra'yı Eee, konuşmadık. Afra'yı konuşmadık lütfen. tamam, konuşacağız. Hemen Afra'yı ve sen Mert'i kalktın çünkü konuşmadık. kapattın. Baktın ki bir saati geçti program. Dedin ki Evet, tamam evet. hemen kapatalım konuyu. Aynen öyle Ben oldu. bak gitmedim farkındaysan. Hadi bay bay demedim. Çünkü ben Demedik, Afra'yı demedik. bekliyorum ben. Tabii, tabii, tabii. Afra ve Mert'i. Lütfen, anlatır mısın? Ben sustum. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Afra ile Mert'le alakalı bana geçenlerde dediniz ki İpek Hanım siz Kova burcu ile ilgili işte çok zamparadır. Çok eşliliği sever. Yok özgürlükçüdür. Aldatmaya yatkındır dediniz. Ama ben de size dedim ki onun yükseleni söyledi. Hatta birisi yazdı yengeç. O zaman bu bunu tolere ediyordur dedim. Çünkü Mert'te görmediğim şeyleri başka kovalarda gördüğüm için söyledim. Şimdi Mert'le Afra'ya bakacak olursak birisi yay burcu bir tanesi kova. İkisinin de hayatlarının çizgileri başka. Bir tanesi mesela değişik projelere, çok büyük adımlara imza atıyor. Zannetmeyin ki Mert de atmayacak. Bakın ikisi bir anda paralel olarak şu anda gitmeseler bile belli bir zaman dilimlerinde ikisi de çok büyük bir projeye imza atacaklar. Duyacaksınız zaten yakın bir zamanda. Şubat sonu Mart başı gibi en kısa süre içerisinde de parayla ilgili maddi açıdan çok yüksek yerlere gelecekler. Çok merak ettiğiniz, bana sorduğunuz diyorsunuz ya İpek Hanım, Afra ile Mert hiç dışarıda görülecek mi? Yan yana, birlikte. Yan yana görülecekler mi? Hiç yakalanmıyorlar da diyorsunuz. Kendileri kendi rızalarıyla, kendi istekleriyle güzel bir vesileyle bir araya gelecekler. Onun tarihini asla söylemem. Yakın bir zamanda tekrar bir program içerisinde tekrar anlatacağım. Bazı şeyleri sakın yanlış ama burası TV kanalı değil. Reyting yapmıyorum. Hani diyorlar ya bazen işte aman reklam arası vereceğiz şunu bunu. Değil. Sadece bildiğim tek şey var. İkisi de güzel projelere imza atacaklar. Herhangi sevgileriyle alakalı bir şey yok. Ayrılmadılar. İkide bir bana ayrıldılar deyip durmayın. Bana da yazıyorsunuz Instagram'dan. Ben bunu kabul etmiyorum. Çok bildiğim için söylüyorum. Çok net takip ettiğim için söylüyorum. Onlarda ayrılık yok. Geçenlerde yine söyledim. Eğer ayrılmış olsalardı o zaman Mert'i biz dışarılarda birileriyle görürdük. O da onun hakkı genç çocuk. Niye göremiyoruz? Niye el ele kol kola göremiyoruz? Herkesin haberi düşüyor medyaya, magazine. Niçin? Röportaj yaparken görürdük. İşte yeni partnerim, işte hayatımın arkadaşı. Mert öyle bir çocuk. Mert bir defa çok açık sözlü, çok açık yürekli bir çocuk.
Afra da keza aynı şekilde. İkisini birbirine yakıştırıyorum. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. İlişkileriyle ilgili bir problem yok. Biri yay, biri kova. Yollarına bu sene parayla, yeni projelerle, yeni imzalarla, yurt dışı tatili demeyeyim ama gene yurt dışı projeleriyle devam edecekler. 2 ay içerisinde de hayatınızla, yani onların hayatıyla ilgili çok güzel şeyler duyacaksınız ve Mert'in ailesi Mert'ten biraz uzakta şu an ve Mert'i çok özlüyorlar. Mert gerçekten çok yoğun. Mert çok yoğun olduğundan dolayı ailesine çok vakit ayıramıyor. Ama merak etmeyin, bu yılbaşında onlara çok büyük jestler yaptı, kulağıma gelenler. Aileyi yalnız bırakmadı, hediyelere boğdu. Mert'le ilgili maddi açıdan herhangi bir sıkıntı yok. Afran'la ilgili de çok güzel şeyler duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz bana bir sürü danışanlar, onların aslında fanları. Afra'yı da çok seviyorum. Hani desem ki ayrıldılar, sıkıntıları var, bir arada görülmüyorlar, ikisi de birbirinden nefret ediyor. Hiç öyle bir şey yok. Tam tersine onlar da bizim içimize katılıp gerçekten röportaj yapıp ilişkilerini aslında bize ifşa etmek istiyorlar. Şu an imkansız. Yapımcılarından dolayı imkansız. Önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağım yeni haberler var onlarla alakalı. Projelerle alakalı. Nereye proje imza atacaklar? Bunlar film mi olabilir, reklam mı olabilir? Çünkü Afra bir reklam yüzü biliyorsunuz. Bulgari firmasıyla ilgili olarak da imzayı attı. Yeni bir proje, yeni hedefleri var. Siz de ben yayın sırasında anlattıklarımı takipte kalın. Salı Cuma sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki onları hepimiz çok seviyoruz. Burada onlara antilere, yani işte onlarla ilgili olumsuz yorum yapanları ben zaten anında Caner'e söylüyorum. Caner hepsini blokluyor. Merak etmeyin. En kısa süreç içerisinde çok güzel bir onlarla ilgili bir durum var. Şu an açıklamıyorum. Belki önümüzdeki yayın, belki ondan sonraki yayında sizlere bunu açıklayacağım. Tamam? Yani, Hepinizi çok seviyorum. Kocaman buradan sevgi dolu enerjilerimi gönderiyorum. Evet, İpek Astro, alt dire evet. Astro Instagram adresim. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Yahut da dediğim gibi İpek Ünlü Koç yazıp da oradan da ulaşabilirsiniz. Hepinize sonsuz sevgiler gönderiyorum. Yeni yılınızı şimdi tekrardan kutluyorum. Sağlık, bereket, huzur, aşk, aşk. Borcunuz varsa borçlarınız bitsin. Güzel şeyleri imzalar atın. Yolunuz açık olsun. Ailenizle, çocuklarınızla huzur dolu bir sene diliyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Sevgili İpek, ağzın bal yesin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattın her şeyi. Caner Tuzcu, özel abonem ve moderatörüm. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ümran Teşekkürler Ümran. Ümran Keleş, değerli moderatör arkadaşım, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Dilek Şenyurt, özel abonem Frankfurt'tan, o da yayınımızda, o da burada. Ona da çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Caner Tuzcu aynı zamanda özel abonem. Nerida Manzano Arjantin'den özel abonem. Bu akşam görmedik kendisini. Yayını izliyor daha sonra biliyorum. Nerida Manzano'ya da Arjantin'e de selam olsun ve Delfina Di Masio, Güney Amerika'nın güzel ülkesi Şili'den özel abonem. Kendisini de uzun zamandır canlıda görmüyoruz ama daha sonra izlediğini biliyorum video yüklendikten sonra. Kendileri için uygun Evet, olan saatte. Ona da selam yolluyorum buradan. İpekçim çok ben teşekkür de seviyorum. çok teşekkür Bana ederim. yazıyorlar İpek Hanım sizi çok seviyoruz diye. Hatice Hanım teşekkür ediyorum. Sevgili Küçük Yoldan Zehra'm çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Bilal abi vesilesiyle sizlerle arkadaş oldum. Tanıştık. Eksik olmayın. Sizin de yüreğinize sağlık. Hakkınızı helal edin. Bir saati de geçti. Bir saat 8 dakika oldu. Bilal abicim sizin de yılbaşınızı buradan ama çok güzel projelere imza atacağını biliyorum eminim. Canım Eminim. Ben de yarın güzel enerjilerimi gönderiyorum sizde de Şebnem Hanım'a. Tarçın'ımı da çok öpüyorum. Yarın müsait misin saat 19'da? Yarın Tabii ki yayın yap müsaitim. yarın Tabii ki yine yaparız. yayın yapalım Tabii yarın. ki yaparız. Tabii ki Yarın yine yaparız. yayın Neden yapacağız olmasın? İpek'le, Tabii ki. İpek Hanım'la. Peki görüşmek üzere. Bay Sevgiler. bay, hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.